Bana bak. Şşş, Patrik Efendi. Hile yapmıyorsun değil mi? Bak ben yapsam neyse silah tüccarıyım. Ama senin yapman yakışık almaz. Sen din adamısın. Tanrı görüyor. Yapamam. Patrik'i ilk defa mı görüyorsun? Herkes Patrik Efendi'yi konuşuyor. Konuşur haliyle. Zavallı. Yanmış bir ölü o. Yok Bay Zaharoff. Öyle değil. Birçok kişi Patrik Efendi'nin kendilerine göründüğünü söylüyor. Kilisede, handa, hamamda, orada burada bir aziz olduğu konuşuluyor. Bunun İş çok ciddi. Rum Patriği bu İzmirliyan efendiyi aziz ilan etmek üzere. Gece açık hava ayini düzenlemeyi düşünüyor. Yüce Efendimiz, göklerdeki babamız. Benim için gece ayini düzenleniyor. Orada olmam lazım. Fakat ortaya çıkarsanız bir mucizenin kendisi de olabilirsiniz. Tanrı isterse her şey olur. mucize diyor. Şş, bana bak. Gidip orada takla atmayacaksın. Bu azizlik işinin kaymağını yemeye sakın kalkma. Seni yakarım. Senin yaşadığını fark ederler, bütün tertip mahvolur. Beni neden çağırdınız sevgili lordum? Baskın sona erecek. Nasıl? Ama işin sonuna geldik. Siz işin sonuna geldiniz. Abdülhamit meseleyi baştan bitirmiş. İngiltere'nin emridir. Gidin baskına katılanlarla konuşun. Kraliçenin kaderi Abdülhamit'in ellerinde Sir Vincent. Bülbül sevdası uğruna gülün dikenini bağrına batırmasaydı, gül bu kadar kıymetli olur muydu? Lale'nin tohumu. Şirin uğruna dağları delen Ferhad'ın gözyaşları olmasaydı... şanı 7 cihana yayılır mıydı? Niçin bu kadar mahzunsunuz sultanım? Gönlümdeki derdin yanında 7 cehennemin ateşi bahar kalır. Açın bana derdinizi sultanım. Derman olmak için gerekirse gönlümde seferberlik hüküm sürsün. Mesele Naime Sultan'dır paşam. Naime'nin gönlü sizdedir. Ben sizin bana verdiğiniz mektubu Naime'nin başucuna bıraktım. Sizin de ona karşı kuvvetli hisler beslediğinizi düşünür. Siz ne dersiniz Hatice Sultan? Artık hünkârımız da bu meseleyi böyle bilmekte. Sizin Naime ile bir izdivaca talip olduğunuzu sanıyor. Niçin böyle bir şey yaptınız? O mektubun muhatabı sizdiniz, Naime değil. Bilirim. Lakin ben sevdanız uğruna savaşıp savaşmayacağınızı görmek istedim paşam. Savaşacağım. Sultanım. Savaşacağım.
Bahsetmiyorum. Şehzadem. Sebahattin söyledi. İstikbalinize ateş atıyormuşsunuz. Ne ateş paşam? Abdülhamit Han size bir imada bulunmuş. Lakin siz ben gitmiyorum demişsiniz. Olur mu öyle şey canım? Ne oluyor size paşam? İkiniz de gitmem için pek bir isteklisiniz. Pek bir istekliyiz şehzadem. Bir düşünsenize. Yani kılıç kınından çekilmiş, devletimizin boğazına dayanmış, devletimiz sizden yardım umar, yardım bekler. Lakin siz nasıl oluyor da devlete yardıma gitmiyorsunuz, bu olanlara göz yumuyorsunuz? Mahmut Paşa! Bırakın bu mukallit tavırları. Gitmeyeceğim. Pekala. Gitmeyiniz. Burhanettin Efendi hiç üstüne vazife değilken gitsin. Her türlü tehlikeyi göze alsın ama siz gitmeyiniz. Ha, sonra da Abdülhamit Han neden Burhanettin Efendi'yi el üstünde tutuyor diye şikayet etmeyiniz. Burhanettin gidiyor muymuş? Erzal, sana baktıkça bütün samimi hislerimle derin bir hüzün duyuyorum vaziyetine. Sen böyle işlerle vaktini ziyan edecek biri değildin eskiden. Fikrimin çilesini çekiyorum. Ama artık yeter. Ben dünyaya nam salmış bir muharririm. Çok fazla bulaştım bu meselelere, farkındayım. Bazı şeylerin farkına varman ziyadesiyle memnuniyet verici bir havadis. Biliyorsun, Yahudilerin tüm birikimlerini borsada kaybettim. Siyonistlerin beni başkanlıktan azletmelerinden çekiniyorum. Senin kulağına bununla ilgili bir havadis geldi mi? Yani senin alakadar olabileceğin hususlar. Ben seni soranlara sadece kaybettiğim paralardan bahsediyorum. Dahasını dillendirmeye değilim ben. Borsada para batıran ilk Yahudi olarak tarihe geçebilirsin. Lütfen kes Karaso. Kaybettiğim her şeyi geri alacağım. Bugün Yıldız'daydım. Mahmut Paşa muharrirleri toplayıp bir beyanda bulundu. Gazetelerde senin yaptırdığın haberle alakalı. Ne dedi? Aynen şöyle dedi. Benim ağzımdan çıkmayan beyanları gazetelerde neşrederek muharrirlik yaptıklarını iddia edenler alçaktır. Ama tabii sen şahsi bir hakaret olarak al Ersun. Umarım ne yaptığını biliyorsundur Mahmut Paşa. Bu iş artık bir son bulacak. Bankayı boşaltın. Ne diyorsun lan sen? İngiliz sefiriyle konuştum. Karar kat'idir. Bana bak. Ben buraya İngilizlerin emriyle gelmedim. Onlar dedi diye de geri çekilecek halim yok, tamam mı? Bay Parvus da vaziyeti onayladı. Banka boşaltılacak başka bir yolu yok. Duydun mu Karakin? Bizi yine yüzüstü bıraktılar. Bir şey söylemeyecek misin? Benim artık yapacak bir şeyim yok. İngilizler ne derse o. Oho! Buradaki Ermenilerin canları muhafaza edilecek. Sağ salim buradan çıkıp Osmanlı'yı terk edeceğiz. Sizin zaten kaçmaktan başka bir planınız olmadı ki. Yok. Bence mümkündür. Benim şahsi teknemle sizi götürebiliriz. Evet. Bu meseleye gidip hünkârıyla konuşacağım. Siz ikinize söylüyorum. Derhal lüzumlu hazırlıkları yapın ve bu mesele bitsin. Hadi bakalım. Yazıyor.
Hansel, burada kullandığın zeka mahsulü tertiplerini bütün hayatına yayarsan belki bir devlet kurabilirsin. İkinci tertip başladı. Gidin şu kasa dairesine bakın, açmışlar mı? İşte şimdi işler eğlenceli bir hale almaya başladı. Bankadakilerle konuştum. Baskını sonlandırmayı kabul ettiler. Hayatları sönmeden akıllanmaları iyi olmuş. Yalnız bir şartları var. Neymiş? Payitahtta canlarının itimatta olmadığını düşündüklerinden Fransa'ya ilticalarını ve orada hakim karşısına çıkmayı istemektedirler. Eğer Fransa'da adil hüküm verilecekse kabul. Bu anlaşma en çok bizi mesut etti. Kraliçemiz giderek kötüleşiyordu. Sizin bu hususta... Biz üzerimize düşeni yapacağız. Payitaht isimli şirketi bulacağız. Merak etmeyiniz. İngiliz devleti size minnettardır hünkârım. Teşekkür ederim. Tüm İngilizler adına size şükranlarımı sunarım. Teşekkür ederim hakikaten. Son bir mesele var. Buyurun. Bankadaki Ermeni isyancılar arasında Hiram adında birisi var. Ermeni çeteciler her ne kadar anlaşmayı kabul ettilerse de Hiram diretiyor. O adamın yapacaklarının bizim mesuliyetimizde olmadığını söylemek isterim. Hiram. Söyle, nedir maruzatın? Paşam, beni Makbule gönderdi. Bir derdimiz vardır. Hayırdır? Nedir derdiniz? Elimizden ne gelirse yaparız elbet. Anlat. Makbule bir kaza geçirmiş. Hayırdır? Ne olmuş, nasıl olmuş? Koluna kızgın şerbet dökülmüş. Sena Sultan sağ olsun bizi çağırttı. Ha. Geçmiş olsun. Nasıldır saati? İyidir hamdolsun. Lakin asıl mesele bu değildir. Nedir? Asıl meseleyi anlat o zaman. Çekinme, çekinme. Müşkülün neyse söyle ki bir çare bulun. Paşam, Makbule benim nişanlımdır.
diyorsun sen be adam? Bir vakit önceydi. Beni askere almaya gelmişlerdi. Kafkas taraflarında bir cepheye götüreceklerdi. Makbule bunu işitmiş. Kendini saraya hizmetli olarak yazdırmış. Beni de kardeşi olarak söylemiş. Malumunuz saraya bir müddet hizmet yapanların erkek kardeşleri askere alınmaz. Biz kardeş değiliz. Benim geri dönemeyeceğimden, öleceğimden korkup böyle bir tertip yapmış. Askerlik vazifesinden kaçmakta neymiş? Sen bu milletin evladı değil misin? Paşam, bu meseleyi bilmiyordum. Sonradan işittim. Yazılmak için askere gittiğimde beni almadılar. Bilseydim bırakmazdım Makbule'yi. Yoksa bu devlet için bin ademi feda olsun. Tamam. Benden ne istersin? Makbule'yi bir paşanın oğluyla evlendirmek istemişler. Onun bu izdivaçta gönlü yoktur. Çaresizdedir. Makbule bu meseleyi Bidar Sultan'a açmanızı murad eder. Beni kuyu suyuyla ikna edemezsin. Bırak bu azizlik numaralarını be. Vay Hazel, hamleni hallettin mi? Banka baskını bitmek üzere. Ama biz bu işten kârlı çıkacağız. Hiram'a gerekli emirleri verdim. Oradan paralar ve Hindistanlı direnişçilerin isim listeleriyle birlikte çıkacak. O liste bizde olduğu sürece İngilizlerle her türlü pazarlığa girebiliriz. Hadi bakalım, öyle olsun. Patrik Efendi ile ilgili de fevkalade hikayeler duydum. Rica ederim mevzuyu kapatın. Havaya girmesin, kaçar maçar şimdi. Azizlik sevdasına başımıza iş açar. Zaten burada daha fazla kalamaz. Mahmut Paşa gazeteye verdiği beyanatı yalanladı. Sokaklardaki Ermeni isyanı her an sönebilir. Vay Mahmut Paşa vay. Safını belli etti demek ya. Sattı bizi. Bence daha fazla büyütmeyelim. Birbirimizle uğraşacak zaman değil. Mesele zaten büyük her zaman. Mahmut Paşa demek ki ikili oynuyor. Senin bugüne kadar yaşadığın bütün başarısızlıkların sebebi açıkça ortaya çıkıyor. Nereye gidiyorsunuz? Vasil Zaharov, Mahmut Paşa'nın ipini çekmeye karar verdi. Abdülhamit'e gidiyorum. Patrik Efendi, gözünü aç. Kulağını da Vasil Zaharov'a ver. O azizlik safsatalarına kapılıp kaçmaya kalkma. Seni yakalarım. Cemaatin gözü önünde alnından vururum. Bay Zaharov. Bay Zaharov. Hayrola nereye? Sultan Abdülhamid'e. Âlâ. Beraber bir kahve içersiniz artık. Senin tekneden aldığın silahları, çıkardığın fitneleri, yaktığın ateşleri anlattıktan sonra herhalde sultanımız bir şeyler ikram eder. Ama Bay Zaharov, biz dost değil miyiz? İnsan dostuna böyle yapar mı? Gazeteye verdiğin beyanatı yalanladıktan sonra sen tarafını belli ettin paşa. Bundan sonra Vasil Zaharov'un düşmanısın. Bay Zaharov, sizinle benim aramdaki fark işte hep bu. Siz 2 adım geridesiniz, ben hep 2 adım ilerideyim. Size samimi bir şey söyleyeyim mi? Ben kendimi çok seviyorum. Senin adımlarının da boyunun da ölçüsünü sultan alacaktır. Ama böyle yapmayınız Bay Zaharov. Ben size öyle bir şey anlatacağım ki... siz beni ayaklar altında ezmek isterken baş tacı yapacaksınız. Hadi gelin içeriye girelim. Bana
masal anlatacaksan seni vururum. Sonra şikayet etme. Gelin Bay Zaharov, gelin, gelin. Evladım var mı havadis? Kazıyoruz hünkârım. Lakin bu vakte kadar Senin ağabeyin Hamza. Şimdi de Ömer evladımız. Bu hainler devletimizin yetiştirdiği evlatlarımızın canına susamışlar. Kanla beslenirler. Bu Hiram Çakal'ını tanır mısın? tanırım hünkârım. Asker! Al bu tüfeği. Dürbünlüdür. Hiram bankadadır. Onu yakaladığın yerde indireceksin. Rüzgarın yönünü iyi hesap edeceksin. Emredersiniz hünkârım. Kurşun tehlikeli yolcudur evladım. Yolculuk nerede sonlanır bilemezsin. Bir masumun canına değebilir. Tetiği çekmek kolaydır. Asıl olan kurşuna hakim olmaktır. Talim et. Bir masumun canına kıymayasın. Abisi Söğüt alayında askerdi. Şehitlik mertebesiyle müşerref oldu. Anası burada durma demiş. Onu da arkasından göndermiş. Bir evladını devlete feda etmiş, diğerini göndermekten çekinmemiş. Yüreğinin yarısını vermiş, diğer yarısını avucunun içinde bize uzatmış. Sırf asırlara hükmeden devletimiz zalimler karşısında ezilmesin diye. Abdülkadir, evladım. Bu hikayeyi iyi anla isterim. Kalbinle, ruhunla anla. Erzal, Patrik nerede? Bilmem, buradaydı. Yok, gitmiş. Oyuna geldi. Ne oyunu? Şimdi bu azizim diye ortaya çıkacak. Abdülhamit de bunu enseletecek. Kendisinin aziz yapılacağını zannediyor soytarı. Mükemmel havadis. Aslında bizden kaçanlar bile farkında olmadan bizim lehimize hamleler yapıyorlar. Tertibin ne paşa? Söyle, ya yumuşayacağım ya da hepten kuduracağım. Bay Zaharov, Bay Herzl, gazeteye devletin Ermenilerin nümayişini kanlı bir şekilde bitireceği beyanatımı yalanladım. İşi batırdın yani. Tam tersine. Bu öyle bir iş ki Osmanlı Devleti'ni işgal etmek için İngilizler, Fransızlar ve hatta Ruslar gelecek. Nasıl? Şöyle ki Abdülhamit 2 şehzadesini de nümayişe göndermiş. Ermeniler şehzadeyi yanlarında görünce yumuşayacaklar. Bu hareket onların hoşuna gidecek. Lakin Patrik Efendi de o gece ayine gidecek. Patriğin ölmediği anlaşıldığında Ermeni nümayişi de isyanı da anında biter. Öyle mi? Tasavvur etsenize. Güzelce bir tasavvur edin. Şehzadeler o gece ayine gidiyorlar. Patrik de orada ortaya çıkıyor ve azizliğini ilan ediyor. Bunu gören askerler Patrik'i enseliyor. Ve bu hesap böylece kapanmış oluyor. Güya. E'si Bay Zaharov. Bir düşünün. Güzelce bir düşünün. Bu Patrik Efendi'yi bir Osmanlı zabiti görürse, görür de Patrik Efendi'yi öldürürse neler olur? Muhteşem olur. Elbette. Muhteşem olur. Patriklerinin öldürüldüğünü gören Ermeniler şehzadeleri linç eder. Tıpkı askerlere yaptıkları gibi. Parçasını bulamazlar. Elbette.
Şehzadelerinin öldürüldüğünü öğrenen Abdülhamit, Ermenileri yerle bir eder. Köklerini kazır. O mahallede ot bitmez, ot. Sonra da gelsin İngilizler. Sen adamın hası. Paşanın şahısın. Yok yok canım. İşte bu tertiple Haçlı ruhu ayaklanıp öldürücü darbesini öyle bir vurur ki... Hoşça kal halife. Çok zeki, çok. Bu Aziz Patrik İzmirliyan işi ne alemde? Bekliyoruz. Bekliyorlar. Döncülsüz mü? Bu hain gecesi ne zaman? Bu akşam. Rum Patrik İzmirliyan Efendi'yi Aziz ilan etmekten vazgeçmiş galiba. Hayırdır? Bu azizlik işi yalanmış. Bizim hayalci Ermenilerin uydurması işte. Zaten İzmirliyan Efendi'nin aziz olması pek kafama yatmamıştı. Bence de. Çürüğün biriydi. Bizim azizlik meselesi suya düşmeden önce ortaya çıkmam lazım. Demir tavında dövülür. Ne yapıyorsun Patrik Efendi? Yakacak mısın bizi? Kuzularım beni bekliyor. Bir azizim ben. Yürü, yürü. Paşam, Sultanım, iyisinizdir inşallah. Saatiniz yerindedir. şükür yerindedir. Ben de sizinle konuşmak isterdim. Dinliyorum paşam. Bu izdivaç meselesi. Yani sultanım, bu mesele benim için oldukça belirsiz. Ne demek belirsiz paşam? Madem öyle, niçin mektubuma cevap verdiniz? Niçin beni umutlandırdınız? Gönlümü, duygularımı açtım size bu mektupla. Hislerimi ifşa ettim. Siz de cevap verdiniz. Sizin derdiniz nedir? Lakin Hayırdır kardeşim? Pek bir telaşlısın. Yani anlat demeye dilim varmıyor. Ama anlat, inşallah hayırdır. Yok abla. Yani hayır mıdır, şer midir bilmiyorum. Mesele biraz başka bu sefer. Neymiş mesele? Sen anlat, biz hayra yoralım. Makbule. Ne olmuş Makbule'ye? Koluna kızgın şerbet dökülmüş, fena yaralanmış. Vah benim talihsiz kızım. Nasılmış sıhhati peki? İyiymiş, iyiymiş. Seniha Sultan ailesini çağırtmış. Anasıyla abisi gelmiş. İyi düşünmüş. Hasret gidermişlerdir. Yanıma geldi abisi. Ee? Aslında abisi falan değilmiş Makbule'nin. Nişanlısıymış. Ne diyorsun Mehmet sen? Ne nişanlısı? Öyle işte. Dediğine göre askere gitmesin diye Makbule bir tertip yapıp saraya hizmetli olarak girmiş. Sonra da abisi gibi göstermiş nişanlısını. Askerden muaf olsun diye. Yok, bu Seniha'nın oyunu. İzdivaç işinden kurtulamayacağını anladı, kendine böyle bir çıkış yolu buldu. Ah Seniha, senin oyunların biter mi hiç? Ben öyle düşünmüyorum abla. Bence doğru söylüyor. O halde söyle o gence bir de ben konuşayım. Baba. Bankayı teslim almaya gidiyoruz. Hazırlıkları tamam et. emredersiniz paşam. Baba, bir mesele var. Zihnimi ziyadesiyle işgal ediyor. Çare bulmaya çalışıyorum. Aklım ettiğince bulamıyorum. Size açmak isterim. Anlat evladım. Nedir seni dertlendiren şey? Hünkârımız benim Naime Sultan'la izdivaca talip olduğumu düşünüyor. Mevzu fazlasıyla şekil değiştirerek gitmiş hünkârımızın kulağına. Ayrıca bu izdivacı Naime Sultan da istiyor.
Lakin benim gönlüm Hatice'de. Ben bu yol ayrımında yönümü bulamıyorum baba. İki yolda ışıktan mahrum. Ben önümü göremiyorum. Bak evladım. Bir yolu seçmek zorundasın. Ya sultanına yüz çevirip paşalık vazifelerini bırakıp gidip Hatice Sultan'la evleneceksin. Ya da sevdanı bir daha gün yüzüne çıkartmamak üzere bağrına gömüp Naime ile evleneceksin. Ve devlete hizmette geri durmayacaksın. Hayırlı bir paşa olarak vazifene devam edeceksin. Ama niçin baba? Evlat. Eğer üzerinde paşalık vazifesi varsa ve benim evladımsan, gidip Murat Efendi'nin kızı Hatice Sultan'la evlenirsen, devlette fitne çıkar. Her gün Murat Efendi'yi tahta geri çıkartma arzusunda olduğuna dair laflar dolanır. Hünkârımızı devirmeyi tertiplediğini ima ederler. Ve sen de bunlara katlanamazsın. Kim bilir, belki ileride istemesen de böyle bir işe kalkışırsın. Baba. Evlat, ya sultanına sırtını çevireceksin ya da kaderine boyun eğeceksin. Anlat bakalım evladım. Makbule'nin nişanlısıymışsın sen. Bir de meseleyi senden dinleyelim. Sultanım, biz Makbule ile çocukluktan beri birbirimizi severiz. Evlenecektik. Rabbim şahidimdir ki Makbule'mi mesut etmek bu cihandaki tek arzum. Lakin bir haber geldi. Beni askere çağırdılar. Makbule telaşa düştü. Bir tertip yapmış. Ben askere gidecektim tabii. Devlet vazifesi. Ne aşk bekler ne sevda. Sonra... Tamam. Tamam, yeterli bu kadar. Seni Seniha Sultan mı gönderdi? Bağışlayın sultanım. Lakin idrak edemedim. Evladım, sen nereden geldiysen derhal toparlan ve geldiğin yere geri dön. Nasıl buyurursanız sultanım. Gel güzel kızım. Ne oldu kızım? Niçin üzgünsün? O gencin anlattıkları gerçekti valide. O kadar samimi konuşuyordu ki. Her sözünü kalbiyle söylüyordu. Aşk hesapsız kitapsızdır validem. O genç de hesapsız konuştu. Karar yine sizindir. Ama hırsınız için sevenleri ayırmak büyük vebaldir. Haklısın güzel kızım. Belki. Ama artık hüküm çıktı. Lakin hiçbir şey için geç değildir validem. Büyük bir hayrın kapısını aralayabilirsiniz. Ya o kızın yerinde ben olsaydım? Doğru söylersin güzel kızım. Doğru söylersin. Hünkârım, Şehzade Abdülkadir Efendi meydana gitmek için hazırlık yapıyor. Askerlerin başına geçiyormuş. Hünkârım, Burhanettin Efendi gerekirse mektebim yanarsa yansın ama ben de askerlerin başında gitmek istiyorum demiş.
Ermeni mıntıkasına gitmek için her iki şehzademiz de hazırlanıyor. Hamdolsun. Nihayet Şehzademiz Abdülkadir Efendi vazifesini hatırlamış. Her ikisi de birlikleriyle birlikte intikal edecekler. Ayin vaktinde orada olacaklar. Lakin sizin tasavvur ettiğiniz gibi Patrik oraya varmış olsa bile onu nasıl bulacaklar? Şehzadelerimiz mi onu tespit edecek? Şehzadelerimin vazifesi meydana çıkmak paşa. O halde biz de vazifemizi yapalım. Vaziyet nedir? Kabul ettiler mi şartlarımızı? Evet. Anlaşma tamamdır. Tertip bitiyor. Sizin tertibiniz bitiyor, benim değil. Siz benimle kalıyorsunuz. Benim ayinim yeni başlıyor. Tanrı'yı bekletmek olmaz değil mi? Hayırdır Sebahattin? Pederim. Hayrola Sebahattin? Huzur. Pederim. Huzur. Hürriyet. Sen ne muazzam bir şeysin. Öst! Bu ne biçim hürriyet? İndir o bacağını. Pederim. Makbule ile izdivaçtan kurtuluyorum da. Kızın nişanlısı varmış. Gidiyor. Allah Allah. Yani bu tombik kız da az değilmiş. Değilmiş. Sen ne yapıyorsun burada? Hayırdır? Abdülhamit teraviye çağırmış. Kılacak mısın? Yok canım. Bu yatsının sünnetini kılar kaçarım. Saat tam 10'da. Büyük bir tantana kopacak, çok büyük. Aa, büyük bir tantana var ve benim haberim yok. Hayırdır? İşte canım, paşa baban gene bir iş tertipledi. Sen Abdülkadir'le vedalaştın mı? Aman bilmece gibi konuşmayın pederim. Söyleyin de bileyim ne işler dönüyor. Şehzade Abdülkadir artık aramızda yok. Şöyle düşün. Şehzade Abdülkadir'i kızarmış bir et, leziz bir tavuk butu şeklinde düşün. Kızgın Ermenileri ise aç bir sırtlan. Şimdi bu aç sırtlan sürüsü lezzetli tavuk butunu görünce saldırmadan durabilir mi? Duramaz. Sen ne diyorsun pederim? Şehzade Abdülkadir ayine gidecek. O ayinde Patrik de bulunacak. İşte tam o esnada bir Osmanlı askeri artık sapkınlığından mıdır yoksa Hristiyan düşmanlığından mıdır nedir bilinmez Patrik'i öldürecek. Patriklerinin öldüğünü gören Ermeniler durur mu? Durmayacak. Şehzade Abdülkadir'e hücum edecek. İşte tam o vakit Şehzade Abdülkadir için ben çok üzülüyorum, çok. Biz hür bir Osmanlı için savaşıyoruz. Abdülkadir bu hanedanın en hürriyetperver mensubudur. Dur Sebahattin. Hemen öyle sinirlenme. Bak. Bütün büyük fikirler büyük bedeller öderler. Bu zaruridir. Her büyük alim büyük fikri için maddi ya da manevi çile çekmek zorundadır. Abdülkadir bunun bedeli olamaz. Ona bir şey olmasına müsaade etmem.
Onun için artık çok geç. Ayrıca şu ellerini de çek. Benim asabımı bozma. Gidip mani olacağım. Onu o sırtlanları yem etmeyeceğim. Sebat! Eğer canının zerre kadar ehemmiyeti varsa hiçbir yere gitmez. Çünkü ben Abdülhamit'e gidip şehzadesinin öldüğünü söylediğimde Abdülhamit olanca kızgınlığıyla ordularını gönderecektir. O ordular da orayı dümdüz edeceklerdir. İşte o vakit orada olmayı asla istemezsin Sebahattin. Asla istemezsin.